Arkadaşlar İtalya'da oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız Como karşılaşmasında oyundan çıkarken yayıncı kuruluşa yansıyan görüntülerde Spalletti ile biraz tartışma havası yaşandığına dair sosyal medyada bir takım görüntüler bunun üzerinden paylaşılmıştı. La Gazzetta dello Sport durumun öyle olmadığını, oyuncunun sakatlık nedeniyle oyundan alındığını söyledi. Kenan Yıldız dün yapılan antrenmanda yer almadı. Önleyici bir önlem alındığını ve önümüzdeki günlerde durumunun değerlendirileceğini yazdı. Galatasaray maçında muhtemelen oynamayacak anlamına geliyor Kenan Yıldız'ın. Tabii henüz karşılaşmaya 2 gün var. Son durum netlik kazanacak önümüzdeki günlerde. Kenan Yıldız'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Osasuna maçında biliyorsunuz dostlar Real Madrid epey kötü bir performans sergiledi. Arda da istediği performansı sergileyemedi ve oldukça düşük bir not almıştı. Tabii bazı dostlar bana soruyorlar Bellingham artık yok, Arda niye oynayamıyor, şimdi kimi suçlayacaksın diye. Serhat Pekmezci de Arda Güler'e Real Madrid futbolcularının mobbing uyguladığını söylemişti. Ağzından kaçan bir kelime olarak yorumlamıştım ya da Arda'nın bile isteği söylemesini istediği bir kelime diye söylendi diye düşündük. Bunun üzerine farklı fikirler de ortaya atıldı ama sonuçta Arda'ya çok yakın olan bir isim bir mobbingden, oyuncuların ona karşı olan tavırlarından bahsetti. İşte bu tribün çekiminde de bunu görüyoruz aslında. Mbappe'nin geçen hafta Mastrantano'yu, yani geçen hafta dediğim Valencia karşılaşmasında bundan 3 hafta önce Mastrantano'yu nasıl azarladığını biliyoruz. Dakika 90 artı 2 idi. Çok müsait olan bir pozisyonda yine Mastrantano kaleye vurdu. Evet, çok kötü bir vuruş yaptı ama vuruş açısı çok iyiydi. Mbappe'nin vuruş açısı olmamasına rağmen yine sırf bencilliğinden topu önüne istedi. Bu dikkatlerden kaçmamıştı ve Osasuna karşılaşmasından sonra sosyal medyadaki kullanıcılar Mastrantano bu andan beri dedi 1 dakika bile oyunda süre alamadı diye bu tip tweetler atmaya başladılar. Şimdi gelen bu görüntü de genç futbolcuların Real Madrid'de nasıl zorluklar yaşadığını gösteriyor. Ama bunun en bariz ve en büyük örneği Arda Güler. Çünkü Arda Güler farklı bir potansiyeli barındırıyor diye ben hep burada konuşuyorum. O bir sanatkar, o bir maestro. İdmanda neler yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve kendileri ön saflarda sürekli olarak yer almak istedikleri için mobbing uyguladıklarını, baskı yaptıklarını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Atmadıkları paslar, görmedikleri anlar. Daha önce Bellingham'ın Dünya Kulüpler Kupası'nda Arda ile nasıl azarladığını biliyoruz. Modric'i de Bellingham'ın nasıl sert çıktığını, Modric gibi efsaneye karşı nasıl sert tavırlar aldığını da biliyoruz. Burada işte Arda vermedik ve onun etkisiyle biraz da kısa kullandı korneri. Başarısız bir kornerden sonra Arda'ya 3 defa dönüp bir şeyler söyledi burada. Tabii ki övgü dolu sözler ve motive edici sözler olmadığı çok aşikar. Santrafor bölgesinde oynuyor. Normalde ceza alanı civarında olması gerekir. Gol vuruşları yapabilmesi için hadi kafa vuramıyor diyelim ama bunların üzerinde de hiç çalışmadığını biliyoruz. Son 3 haftada da bir şey yapamadığını sahada göründüğü için iyice sinirlerinin gerildiğini ve daha fazla bencillik yaratmaya çalıştığını görüyoruz bu konularda da. Şimdi bu notları düştükten sonra dostlar bir oyuncunun kolay değil maça motive olması, Mbappe'ye pas atmaması, Mbappe'yi görmezden gelmemesi. Belki de kadroyu Arbeloa, Bellingham, Vinicius yapıyor. Bilmiyorum yani bunu bir gün birisi söylerse buna da şaşırmayacağım açıkçası. Çünkü o kadar şeyler oldu ki bu kulüpte. En son bunda olma ihtimalini yüksek görüyorum. Hiç yalan atılacak bir durum değil. Burada söylene tekrardan döndü. Bir şeyler söyledi Arda'ya. İşte kameraların görmediğini zannediyor, gösterilmediğini zannediyor ama tribünler çekimdeydi. Yine Vinicius bu Osasuna maçında bir taraftarla neredeyse karşılıklı düet yaptı. Devamlı taraftara sataşan bir takım görüntüleri var. Herkes ayrı elden çalıyor Real Madrid'de. Dolayısıyla bu Real Madrid'in başarılı olması çok zor. Bu bencil kadronun bir an önce bence tasfiye edilmesi gerekiyor ama şu anda yapacak hiçbir şey yok. Bu kadro bu şekilde devam edecek ama nereye kadar? Önlerinde çok ciddi bir Benfica maçı var. As ve Marka gazetesi Mbappe'nin bu hareketlerini ve santrafor noktasında bulunması gereken anları sürekli olarak es geçiyor ama bunda Deportivo gazetesinden Manuel Brana bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almış. Mbappe ile Real Madrid'in bolca golü var ancak santrafor olmadan oynuyorlar dedi. Fransız oyuncu topu almak için geriye çekiliyor ve kanatta çok oynuyor. Bu yüzden Real Madrid'in ceza sahasına yaptığı birçok orta sonuçsuz kaldı. Maç boyunca takım arkadaşlarının kendisine birkaç kez söylediği bir şeydi diyor. Örneğin Arda Güler ve Vinicius Mbappe'ye topu almak için kanatlara açılması gerektiğini ve orta sahaya geri çekilmemesi konusunda tavsiye vermişti diyor. Osasuna maçında birçok kişi Arbeloa'yı
Fransız oyuncuyu saf bir forvet olan Gonzalo ile değiştirmemesi nedeniyle eleştirdi dedi. A, B, C planı olmadan oyun oynanmaya devam edecek. Çünkü her topu ayağına istiyorlar. Her şeyi kendileri başarmak istiyor. Onların sadece arka tarafta hammallığını yapmaya istedikleri bir takım arkadaşları var. Topu getirip onlara bırakacaklar. Sonrasında onlar neyle ararsa kafalarına göre güzel eller havasında bir takım oluşturmaya, öyle oynamaya çalışıyorlar. Ama bunun sonu çok karanlık. İlerleyen günlerde çok zorlu bir Benfica maçı var dediğim gibi. Ağda için de çok önemli bir maç. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.